Merhaba koçlar, Nisan ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Nisan ayı Koç burcu için oldukça hareketli ve dönüştürücü etkiler taşıyor. Bu ay boyunca pek çok gezegenin Koç burcuna geçmesi kişisel gelişim, ilişkiler ve kariyer alanlarında önemli fırsatlar yaratabilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Neptün'ün Koç burcuna geçişi ki Nisan ayı itibariyle Neptün Koç burcunda. Koç burcunun birinci evinde kendini ifade etme ve kimlik duygusu üzerinde derin etkiler yaratabilir. Bu dönemde daha yaratıcı, idealist ve sezgisel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Ancak Neptün'ün yanıltıcı etkileri de olabileceği için hayallerinizin ve gerçeklerin arasındaki dengeyi bulmak önemli olacak. Kendinizi daha farklı ve sıra dışı bir şekilde ifade etmek isteyebilirsiniz. Yine Nisan ayı başı itibariyle Merkür Retrosu da sona erecek ve ileri hareketine başlayacak. Merkür Retrosu Koç burcunun 12. evde başlatıcı bir etki yaratmıştı. 1 Nisan itibariyle Merkür ileri hareketine geçecek ve kaybolan ya da sıkıntı yaratılan iletişimlerin tekrar yoluna girmesi, düşüncelerinizi netleştirmeniz ve yarım kalan projelere yeniden odaklanmanız için daha uygun bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor. Yine de 12. ev etkisi bilinçaltındaki engelleri gözden geçirmek ve geçmişteki duygusal yükleri bırakmak için hala bir fırsat sunuyor. 13 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunayımız var. Terazi burcundaki dolunay Koç burcunun 7. evini aydınlatıyor ve ilişkiler, ortaklıklar konusunda duygusal bir zirve yaşamanıza neden olabilir. Bu dönemde ilişkilerde dengeyi ve uyumu bulmak adına duygusal gerilimler yaşanabilir. İleriye dönük önemli kararlar almak, partnerinizle veya iş ortaklarınızla iletişiminizi netleştirmek için iyi bir zaman. 14 Nisan'da Venüs Retrosu sona erecek. Venüs Retrosu'nun Koç burcunun 12. evinde olması aşk hayatı ve maddi konularda geçmişten gelen eski konuları gözden geçirmenize neden olmuş olabilir. 14 Nisan itibariyle Venüs'ün ileri hareketine geçmesiyle birlikte duygusal ve maddi anlamda daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Geçmişteki ilişkilerle ilgili netlikler kazanabilir ve kalbinizdeki duygulara daha fazla güvenebilirsiniz. 17 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçecek. Merkür'ün 1. evinizde geçişi kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlar. Düşünceleriniz hızla şekillenir ve insanlarla iletişiminiz güçlenir. Ancak 12. evdeki Merkür Retrosu belki de daha fazla içe dönük olmanıza neden olmuş olabilir. Şimdi ise dış dünyaya daha açık olma zamanı. Bu dönemde yeni projelere başlamak ve fikirlerinizi paylaşmak için uygun bir dönem. 19 Nisan'da Mars Aslan burcuna geçiyor. 20 Nisan'da ise Güneş Boğa burcuna geçiyor. Bu süreci şimdi detaylıca anlatmak isterim. 19 Nisan'da Mars Koç burcunun 5. evine geçiyor. Koç burcunun yaratıcılığını, aşk hayatını, eğlenceyi ve kişisel ifadesini güçlü bir şekilde harekete geçirecek. 5. ev aynı zamanda özgürlük ve çocuklarla ilişkilidir. Bu nedenle Koç burcu eğlence arayışı, yaratıcı projelere odaklanma ve yeni romantik fırsatlar peşinde koşma isteği hissedebilir. Ancak Mars'ın burada yer alması bazen sabırsızlık, acelecilik ve aşırı cesaretle birlikte de gelebilir. Koç, güçlü bir şekilde kendini ifade etme ve eğlenceyi hayatına katma isteği duyacak ama bu da başkalarıyla çatışmalara yol açabilir. Kendine güveni yüksek olsa da özgürlük arzusu bazen başkalarının sınırlarını zorlayabilir. Mars, Kova burcundaki Plüto ile karşıtlık yapmaya başlayacak. Aslan burcuna geçmesiyle beraber Plüto Koç burcunun 11. evinde. Yani topluluklar, gruplar ve geleceğe yönelik hedeflerle ilişkili bir alanda. Bu karşıtlık Koç burcunun toplumsal bağlarındaki güç mücadelelerini tetikleyebilir.
Toplumsal hedeflerine ulaşmak için enerjik ve cesur olabilirsiniz, ancak topluluklar veya grup üyeleriyle fikir ayrılıkları da yaşayabilirsiniz. Bu dönemde Koç burçları başkalarına karşı daha baskın ve güçlü bir tavır sergileyebilir ve bu bazen toplumsal ilişkilerde gerilimlere yol açabilir. Koç'un güçlü liderlik sergilemesi gerektiği durumlarda topluluk içindeki otoriteyi zorlaması veya otorite figürleriyle çatışması mümkündür. Şimdi böyle bir karşıtlık açısı varken ardından Güneş Boğa burcuna geçecek ve Lilith'le karşıtlık yapmaya başlayacak. Koç burcunun 2. evinde olacak Güneş, Lilith ise 8. evinde. 2. ev maddi güvenlik, değerler ve kişisel kaynaklarla ilgilidir. Güneşin burada olması Koç burcunun finansal güvenliği ve değerleriyle ilgili konuları ön plana çıkarırken, Lilith daha derin, gizli arzular ve paylaşılan kaynaklarla ilgili konuları gündeme getirebilir. Bu karşıtlık Koç burcunun maddi güvenlik ve içsel dönüşüm arasında çatışmalara işaret ediyor. Koç burcu değerini ve maddi kaynaklarını sorgulayabilir. Hatta bu süreç finansal güvenlik ve içsel arzular arasında bir denge kurmak zor olabilir. Bu özellikle Koç'un başkalarına bağımlı olduğu maddi durumları veya duygusal derinliklerini keşfettiği bir dönem olabilir. Şimdi bir taraftan Güneş Lilith'le karşıtlık yaparken bir taraftan da Mars Plüto'yla karşıtlık yapıyor ve gökyüzünde büyük kare açısı denilen Grand Cross oluşuyor. Bu bayağı sert bir açıdır. Böyle sanki 4 taraftan çekiliyormuşçasına bir hisle bir gerginlik yaratır bu. Bu Grand Cross Koç burcu için oldukça yoğun bir dönem olduğunu gösteriyor. Bu açılar Koç burcunun hem kişisel arzuları, hem toplumsal hedefleri, hem de maddi güvenliği ve içsel dönüşümle ilgili derin bir içsel çatışma yaşayacağına işaret ediyor. Mars Koç'un kişisel ifade ve yaratıcılığını harekete geçirirken 11. evdeki Plüto toplumsal bağlarla ilgili güçlü bir dönüşümü tetikliyor. Güneş maddi güvenliği ve değerleri sorgularken Lilith daha derin gizli arzularla yüzleşmeyi gerektiriyor. Bu çoklu düzeylerde gerilim yaratabilir ve Koç burcu bu dönemde hem içsel hem de dışsal olarak büyük bir dönüşüm sürecine girmesine neden olabilir. Sonuç olarak 19 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar sürecek olan bu süreç Koç burcu için çok dönüştürücü ve zorlu bir dönem olabilir. Hem kişisel yaratıcılık ve özgürlük arzusu, hem toplumsal bağlar ve grup içindeki güç dinamikleri, hem de maddi güvenlik ve derin içsel dönüşüm arasında bir denge kurmak zor olabilir. Bu dönemde Koç burcu sabırlı, dikkatli ve içsel çatışmaları çözmeye odaklanması önemli olacaktır. 21 Nisan'da Ay ve Plüto Kova burcunda kavuşuyor. Ay ve Plüto'nun Koç burcunun 11. evinde kavuşması arkadaşlıklar, sosyal çevre ve topluluklarla olan bağlarınızı derinden etkileyebilir. Bu dönemde arkadaşlarınızla olan ilişkilerde önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Güçlü bir destek grubu arayışında olabilir veya toplumsal amaçlara daha fazla dahil olabilirsiniz. 27 Nisan'da Boğa burcunda yeni ayımız var. Bu yeni ay Koç burcunun 2. evini aydınlatıyor ve maddi konularda yeni başlangıçlara işaret ediyor. Bu dönemde finansal planlarınızı gözden geçirmek, yeni gelir kaynakları yaratmak için oldukça uygun bir zaman dilimi. Kendinizi maddi olarak daha güvende hissetmek için yapabileceğiniz değişiklikler üzerine düşünebilirsiniz. 30 Nisan'da Ay ve Jüpiter kavuşuyor. Ay ve Jüpiter Koç burcunun 3. evinde kavuşması iletişim ve öğrenme konularında sizi daha açık fikirli kılabilir. Kendinizi daha özgür bir şekilde ifade edebilir, çevrenizdeki insanlarla daha geniş bir bağ kurabilirsiniz. Kiron'un bu kavuşuma destek vermesi, kişisel iyileşme ve başkalarına yardım etme isteğinizi artırabilir. Ancak Mars'ın sert açısı bu dönemde eyleme geçmek için acele etmenize neden olabilir. Dikkatli olun. Özetle Nisan ayı Koç burcuna oldukça dinamik etkiler getiriyor. Kimlik, ilişkiler, maddi durum ve kişisel ifade konularında önemli dönüm noktaları yaşanabilir. İçsel dengeyi bulmak,
Geçmişten gelen duygusal yüklerden kurtulmak ve yaratıcı projelere odaklanmak bu dönemin ana temaları olacaktır. Zorluklar ve fırsatlar arasında dengede kalmak, büyümek için gerekli adımları atmanıza yardımcı olacaktır. Mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle.